Kotantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Makrame tüy yaprak çalışacağız sizlerle. Makrame tüy yaprağın tek bir tarifini değil, iki tarifini bulacağınız ve 4 ayrı yerde kullanabileceğiniz fikirlerden oluşan bir video serisinin birincisindesiniz. Birinci videomda en basit, en kolay olan model anahtarlıktan başlıyorum. Anahtarlık için iplerimizi hazırladım. İplerimizi hepsini aynı boyda kesiyoruz. Makrame iplerim benim 3 kattan oluşuyor. O katları birbirinden ayırıyorum ve iplerimizi hazırlıyorum. Yine sahipleneceğiz iplerimiz. Ve şu sağda solda gördüğünüz tüm malzemeler bu video serisinde kullanılacak olan malzemeler. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz harika fikirlerim var. Bu fikirleri kaçırmamak için kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Evet, ipliklerimizi hazırladık ve bir uzun ipimizi de kestik. Bu uzun ipin tek katından da orta ipimizi ayarladık. Bu şekilde bir anahtarlık kullanacağım ben. Uzun ipimizi ortaladıktan sonra halka kısmını üstten alta doğru geçiriyorum. Ve daha sonra makrame düğümümüzü atıyorum. Orta ipimizi hazırladık. Şimdi yaprak kısmına geldik. Bu kısmı en iyi izleyerek öğrenirsiniz arkadaşlar. O yüzden izliyoruz. Yavaş yavaş yapıyorum ki tüm ayrıntıları görebilesiniz. İlk düğümümüzü attık. Düğümleri ne çok sıkı yapıyoruz ne de gevşek bırakıyoruz. Eğer çok sıkı yaparsak istediğimiz şekilde durmaz. Gevşek yaparsak da sökülme olur. O yüzden tam bir orta karar makrame düğümü atıyoruz. Üçüncü düğümümüzü de attıktan sonra ve düzeltmelerimizi de yaptıktan sonra bence biraz hızlanabiliriz. Bu kısmı seviyorum çünkü izlemesi bile gayet keyifli geliyor bana. Yapması daha da eğlenceli. Sonuna kadar geldik. Ve son ipliğimizi düğümlüyoruz. Bu bir püf noktasıdır. Yaprak şeklinin bozulmaması için bazen bu düğümü atmıyorlar. Ama bu düğümü atmazsak tüy yaprağımız çok çabuk bozulabilir. O yüzden biz sağlamcıyız ve düğüm atıyoruz.
Orta ipimizden de zamanla kullandıkça sağılmalar olabilir. Bunu engellemek için orta ipimize de düğüm atıyoruz. Tam makramenin bittiği yere. Sıra geldi tarama işlemine. Tarama işlemi çok önemli. Ve bayağı da uğraştırıyor, uzun sürüyor. Uzun uzun taramanız gerekiyor. Ters çevirip, düz çevirip. Liflerin iyice birbirinden ayrıldığına emin olmanız gerekiyor. Lifleri tamamen ayırdığınızı düşündükten sonra bu şekilde ikiye katlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kesiyorum ki iki tarafı da eşit olsun. Yaprak formunu verecek şekilde kesmeye başlıyorum. Ben bu şekilde olan yaprakları seviyorum. Siz daha bunu yuvarlatarak farklı yaprak çeşitleri de yapabilirsiniz. Evet, iki tarafı da eşit bir şekilde kestik. Açıp düzeltmelere devam edeceğim. Ve kuyruğunu keseceğim. Fazla kalan ipleri de kırpacağım. Ve kırptıktan sonra işte sonuç ortada. Bence gayet güzel oldu. Gerçekten trend olmasına şaşmamalı. Çünkü çok zarif, çok hoş bir model. Her yerde de kullanılabilir. Bir sonraki videomuzu eğer takip ederseniz orada da böyle bir sarkaç yapacağım. Bu sarkaçta farklı iplikler de ekledim. Tamamen farklı bir düğüm tekniği kullandım. Ayrıca uçlarından da deniz kabuğu sallandırdım. Bunların hepsinin tarifi video serimizin ikincisinde olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olup video serimizi takip ederseniz daha farklı neler çalıştık bunları da öğrenebilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz sorular varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Önerilerinizi de belirtebilirsiniz. Sizlere sanat dolu, keyif dolu günler diliyorum.